Şimdi size 3 kişi göstereceğim. Satranç ustası Bobby Fischer, bir diğer usta Magnus Carlsen ve ben. Şimdi ben satranç ustası değilim. Hani beni çok rahat kolaylıkla yenebilirsiniz. Ama sen ne arıyorsun onların arasında be adam derseniz üçümüzün şaşırtıcı bir şekilde ortak bir noktası var. Çocukluk yıllarında sahip olduğumuz çok acayip bir alışkanlık. Öncelikle ben hayatımın ilk 18 yılını bir köyde geçirdim. Doğayla iç içe harika bir çocukluktu. Ama bir yanım yalan yok, hep yalnızdı. Arkadaşlarım vardı ama ben genelde insanlardan kaçıp kendi iç dünyama çekiliyordum. O dönemlere dair özellikle ilkokul yıllarımda hatırladığım ve dünya satranç ustalarında da olan çok güzel bir alışkanlığım vardı. Tek başıma satranç oynuyordum. Evet, tek başıma. Taşları hareket ettiriyor, bir yandan da rakibim gibi düşünmeye çalışıyordum. Ve burayı, kendi zihnimi alt etmeye çalışıyordum. Çünkü tek başınıza satranç oynadığınızda kendi hamlenizi planlarken aynı zamanda rakibiniz de bu hamleyi biliyor. Ve şimdi uzman klinik psikolog olarak geriye baktığımda fark ediyorum ki iyi ki kendi kendime satranç oynamışım. Çünkü bu bana çok fazla beceri kazandırmış. Bugün belki de satranca dair fikirlerinizi değiştirecek harika bir video sizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Bu oyun tam olarak nerede ve ne zaman doğdu bunu kesin olarak söylemek zor. Ancak tarihçiler ve efsaneler bizi 1500 yıl öncesine Hindistan'a götürüyor. O zamanlar adı Katarunga'ydı. 4 kollu ordu anlamına gelen bu oyun savaş düzenini ve stratejik düşünmeyi temsil eden bir masa oyunuydu. Şimdi o dönemin koşullarına baktığımızda bu çok mantıklı bir oyun aslında. Çünkü piyadelerin, süvarilerin, savaş arabalarının ve fillerin yer aldığı bu oyunla savaş pratiği yapabiliyordunuz. Ama bu oyun günümüzdeki satrancın birebir aynısı değildi. Ama oyunun merkezinde bir kral taşının yani şahın olması modern satrancın temel özelliklerinin ilk kez ortaya çıkışıydı denilebilir. Katarunga oyunu zamanla Pers İmparatorluğu'na ulaşarak orada şatranç adıyla benimsendi. Şatranç Katarunga'ya çok benziyordu. Ancak küçük bazı değişiklikler vardı. Ama bu oyunlar günümüz satrancına göre oldukça yavaş tempoluydu. Çünkü taşların hareketleri daha sınırlıydı. Mesela vezir günümüzde nasıldır? Çapraz veya düz olarak istediği kadar kare hareket edebilir. Ama o dönemdeki fers taşı yani vezir sadece bir kare çapraz gidebiliyordu. Veya fil adı verilen taş 2 kare atlayarak hareket edebiliyordu. 10. yüzyıla gelindiğinde satranç tüccarlar ve fetihler sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sicilya ve Endülüs bölgelerine ulaşmıştı. Arap dünyasında satranç entelektüel bir uğraş ve eğitim aracı olarak değer gördü. Hatta dönemin ünlü alimleri ve liderleri satranç oynamayı teşvik ettiler. 9. ve 10. yüzyıllardan itibaren Bizans İmparatorluğu yoluyla Doğu Avrupa'da da satranç tanınmaya başlandı. Ve zamanla Haçlı seferleri ve ticaret yolları sayesinde Orta Çağ boyunca Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayıldı. Hatta Vikingler satrancı kuzeye taşımışlar. Örneğin şu an gördüğünüz bu satranç taşları ise 12. yüzyıldan kalan ünlü Lewis taşları. Ve bu süreç boyunca da oyunun kuralları yavaş yavaş değişmeye başladı. Ve taşların hareket kabiliyetleri de değişti. Önceden daha yavaş ve zor mat edilen oyunların yerini birkaç hamlede mat yapmanın mümkün olduğu oyun tarzları aldı. Ve 15. yüzyıldan itibaren oynanan oyunlar günümüz modern satranç formatına yakın hale gelmeye başladı. İşte bu satrancın kabataslak hikayesi. Bu arada satrancın hikayesine dair bildiğiniz başka bilgiler varsa yorumlarda paylaşın. Peki bu oyunu önemli kılan ne? Bu oyunda taşları hareket ettirmek yetmiyor. Birçok taşın özellikleri, o anki konumları ve rakibinize göre oyunu okuyarak doğru şeyi düşünmeli, birçok hamleyi planlamalı ve bunları kararlı bir şekilde uygulamalısınız. Ve esas mücadele işte o karmaşıklığın arasında burayla oluyor. Çünkü oyundaki her hamle oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Bazen yanlış bir hamle her şeyi kaybettirirken küçük bir fırsat oyunu tamamen kazandırabiliyor. Ve yapılan en iyi planlar bile bozulabiliyor. Bu sebeple bizi esnek olmaya, duruma uyum sağlamaya ve en doğru hamleyi bulmaya zorlayan bir düşünce sarmalına giriyoruz. Ve bu tahtadaki her taşın bir gücü ve bir zayıflığı var. Ama hepsi değerli ve anlamlı. Piyon bile hepsinin doğru anı, doğru hamlesi var. Ve ne kadar iyi bir oyuncu olursak olalım bizi şaşırtan şeyler hep oluyor. Tüm bunlar biraz
tanıdık geldi mi? Çünkü bu oyun aslında hayat gibi bir oyun. İşte bu yüzden yüzyıllardır hayatımızda ve olmaya devam edecek. İşte hayat gibi bir oyun olduğu için zaten bize güçlü beceriler kazandırıyor. Satranç ile zihninize egzersiz yaptırdığınızı düşünebilirsiniz. Örneğin düzenli satranç oynadığınızda zihninizi özellikle konumları, hamle dizilerini ve olası senaryolarını akılda tutmaya daha sık zorladığınız için hafızanızı daha aktif kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da bazı araştırmalara göre özellikle bilgiyi zihinde tutma ve geri çağırma süreçlerine katkı sağlayabiliyor. Bir diğer yandan tüm oyunu görmeye çalışmak, en iyi hamleyi aramak ve farklı olasılıkları tartmak dikkati, akıl yürütmeyi ve planlı düşünmeyi devreye sokuyor. Bu yüzden satranç analitik düşünme, mantıklı karar verme ve plan yapma becerileriyle güçlü biçimde ilişkilendiriliyor. Ve özellikle satranç oyununun uzun sürmesi, birçok değişkeni aynı anda takip etmeyi gerektirmesi ve zihinsel odağın kolayca dağılmaması gerektiği için düzenli satranç oynamanın dikkat süresi ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri olabiliyor. Üstelik satranç bir strateji oyunu olduğu için birden sonraki hamleden de ziyade birden daha sonraki hamleleri ve olası senaryoları düşündüğünüz için ileriye dönük düşünme ve planlama beceriniz gelişebiliyor. Bir diğer yandan da satranç oynarken farklı ihtimalleri tartmak, alışılmışın dışında çözümler aramak ve her pozisyonda yeni yollar düşünmek gerektiği için bu oyunun yaratıcı düşünme ve hayal gücüyle de ilişkili olabileceği söyleniyor. Daha var da var. İşte satranç oynamak zekayı geliştirir. Söylemi tam olarak basmak alıp bir söylem değil. Şimdi sizi tek başınıza acayip zeki yapacak bir şey mi? Tam olarak değil. Örneğin kitap okuyorsunuzdur ama farklı bir şeyler mi arıyorsunuz? İşte satranç bu. Şimdi videonun başındaki bu adamlara geri dönelim. Bunların derdi neydi? Deli miydi bunlar? Niye tek başına satranç oynuyorlardı? Hadi beni anladık. Tek başıma olduğum için satranç oynuyordum. Peki bu dünya ustalarının amacı neydi? Aslında Fischer de benimle aynı durumdan müzdaripti. Oynayacak kimsesi yoktu. Anlatılanlara göre Magnus'u kız kardeşi ve uzman olan babası onu kesmemeye başlıyor ve kendisiyle mücadele ediyor. Hani adamdaki lükse bakar mısınız? Ama o dönemlerde belki bu çocuklar farkında değildi ama kendi kendine satranç oynayarak kendilerine çok büyük bir iyilik yaptılar. Şimdi az önce bir sürü önemli faydalarını anlattık ya. Şimdi o faydalar burada diyelim. Şimdi alın onları buraya taşıyın. Tam olarak böyle bir şey. Normalde bir satranç oyunu nasıl ilerler? Oyun okunur, planlar analiz edilir, hamle yapılır, sonrasında rakibin bir hamleyle karşılık verir ve her şey yeniden hesaplanır. Ama solo satrançta rakibin sensin ve ne yapacağını, ne düşündüğünü, hangi tuzakları kurduğunu biliyorsun. İşte tam da bu yüzden bu oyun yavaş yavaş ilerleyen acayip bir mantık savaşına dönüşüyor. Ve bu da çok daha sert bir zihinsel egzersiz haline geliyor. Çünkü düşündüğün her şeye karşı yeni bir argüman üretmelisin ve kendi zihninle her hamlede yeniden mücadele etmen gerekiyor. Aynı zamanda her iki tarafı da sen oynadığın için çoklu bilişsel görev yeteneğini zorluyorsun. Normalde bir rakibe karşı oynamak bizi motive ederken kendine karşı oynadığında oyunun başından sonuna kadar tarafsızlık ciddiyetini korumak, öz denetimi ve öz disiplinini besleyebiliyor. Bunun yanı sıra zihnin hem saldırgan hem de savunma tarafının stratejilerini düşündüğü için çift taraflı bir bakış açısı kazanmaya başlıyor ve düşünme katmanlaşarak derinleşiyor. Bu yüzden kendi kendinize satranç oynarken fark edeceksiniz ki ufak bir baş ağrısı gelecek ve genellikle oyun hiç beklenmedik anda gözden kaçan bir hamleyle bitecek. Ama tabii bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle siyah veya beyazdan hangisinin kazandığı önemli değil. Tarafsız olarak her iki tarafı da benimsemek daha akıcı ve verimli bir oyun ortaya koyuyor. Bence tarafsızlığı arttırmanın en iyi yollarından biri oyun tahtasını çevirmek. Bir diğer önemli nokta aynalama hamlelerinden kaçınmak. Yani karşı taraf ne oynadıysa aynı hamleyi yapmak yerine gerçekten en iyi hamleyi aramak gerekiyor. Ve beni en çok zorlayan şeylerden biri uzun uzun düşündüğümde oyunun hangi tarafta olduğunu unutabiliyorum. İşte bu noktada oyun tahtasını çevirmek işe yarıyor. Bilmiyorum sizlerin satrançla arası nasıl ama bence bu oyun 7'den 70'e herkesin oynaması gerektiği bir oyun. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sağlıcakla.